Çok sevilen beşgen motifi en sonunda anlattım. Bana sürekli bu resmi atıp anlatır mısın diyen takipçilerime bu müjdeli haberi veriyorum. Bundan çok güzel bir yelek yapacağım. Önce sizlere motifini anlatacağım. Sonraki bir videoda yelek olarak göstereceğim. Bu motiften hanımlar yelekler, hırkalar, bütün her şeyi tasarlayabilirsiniz. Dörtgen olarak da düşürtebilirsiniz. Zaten ilerleyen videoda anlattım. Bu ipi Alize Cotton Gold ile ördüm. Motifi pardon. Bu motifi de elimde olan anti peeling özellikli ipler. Bu Kartopu Baby One, bu Polosu Soft Deluxe, bu Nako Elite, bu da Polosu Soft Deluxe. Mesela bakın karışık iplerden bu şekilde de düşüyor. Şimdi bu ipler biraz daha kalın olduğu için ve 3 milim numara ördüğüm için daha büyük ve daha tok tutuyor. Ve büyük düşüyor model. Ama bu Cotton Gold serilerinden ördüğüm için motifimiz biraz daha ince, daha kibar düşüyor hanımlar. Bu şekilde istediğiniz iplerden istediğiniz tasarımları yapabilirsiniz. Hemen örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar toplam 6 tane zincir çekeceğiz. Kullandığım tığ numarası 3 milim tığ. 5 olduğuna bakmayın, 3 milim yazıyor. Şimdi toplam 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektikten sonra birinci tel zincirden girdim. Tel aldım. Direkt çıkış yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu halkanın içine toplam 20 tane trabzan dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi toplam 20 tane doldurup geliyorum. Şimdi 20 tane yaptık. İlk birinci zincirden giriyorum. Direkt çıkış yaptım. 2 tane zincir çektim. Şimdi hanımlar burada güzel bir işlem var. Onu güzelce anlatmaya çalışacağım. Toplam 20 tane sayıyorsunuz. Sakın eksik yapmayın. Motifimiz hatalı düşer. Şimdi her trabzan birit noktasına, tepe noktasına batacağız. Tel aldık. Bakın şu 2 tane önden teli çıktım. Şimdi tel aldım tekrardan. Tekrar aynı noktaya bir kere batıyorum. Bakın şu öndeki 2 teli alıyorum ve tel alıp komple çıkış yaptım. Şimdi bu kitleme bir zincir. Tel aldım tekrardan. Şimdi sırayla aynı tekniği bütün tepelere yapacağız. Geldik ikinci trabzana. Önce 2 teli çıktım. Bu birinci yarım trabzan. Tel aldım. Şimdi ikinci yarım trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi şu ikisini önden çıktım. İkinci yarım trabzanı da yaptım. Şimdi tel aldım. Üçünü bir çıktım. Şimdi kilitledim. Bir zincir. Tel aldım. Bu şekilde toplam 20 tane olacak şekilde ayarlıyoruz hanımlar. Şimdi farklı bir ipten örüyorum. Hani iplerin farklılığını, tığın farklılığını göstermek için anlayın diye. Hani bazen bana soruyorsunuz ya işte kaç sıra öreyim, ne kadar yapayım. Onu ben bilemiyorum hanımlar. El farkı, tığ farkı, ip farkı çok fark ediyor. Sizin elinizde mezuru olacak. Mezuraya göre büyüteceksiniz. Ya da tığınızı daha kalın kullanacaksınız ya da daha ince kullanacaksınız. Bu şekilde komple toplam 20 tane olacak şekilde
tamamlayalım. Eksik lütfen yapmayın. Bu arada böyle bir beğeni, bir yorum yaparsanız, kimler yapacak bu modeli, bu motifi yazarsa çok sevinirim. Şimdi bitirip 20 tane yapıp gelelim. Evet, şimdi son, bakın geldim, yapıyorum. Kilitledim. Şimdi geldik. Bakın. Buradaki birit noktasına tel aldım. Direkt çıkış yapıyorum. Şimdi bir zincir çekerek kilitledim. Bu şekilde orta göbeği yaptık hanımlar. Şimdi sarı olan yere geçeceğiz. Bakın. Koton ip ince olduğu için 2 milim tığ ile ördüğüm için orta göbek ne kadar fark etti. Neredeyse sarı olan bölgeyi geçecek. Şimdi sarı olan için bu elimdeki ipler artık ipler, hani kalan ipler. Anti peeling özellikle. Aslında bu yelek anti peeling iplerle de olabilir. Şu düğümü bir çözelim hemen 2 dakikada. Videonun sonunda güzelce motiflerin ölçülerini göstereceğim size. Şimdi bakın 20 tane oldu. Şimdi herhangi bir yerden başlayın. Boşluktan fark etmiyor hiç. Ben buradan başlayıp bu ipi de saklayacağım. Şimdi bu ipi de böyle alalım, arkaya atalım. Örerken böyle elimizin altında olsun ki gizleyelim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bunun gibi aynı teknik olacak ama bu sefer 4 adet trabzan yarım olarak çıkacağız. Şimdi bir yarım. Bakın öndeki 2 tel aldım. İkinci yarım. Şimdi öndeki 2 tel aldım. Üçüncü yarım. Öndeki 2 tel aldım. Dördüncü yarım. Şimdi bakın 4 tane ya. Geldim. Direkt çıkış yaptım. Bir tane kilitledim. Şimdi arada 1-2 zincir var. Şimdi hemen geliyorum diğer sıraya. Birinci yarım. İkinci yarım. Üçüncü yarım. Dördüncü yarım. Şimdi çekiyorum. Kilitledim. 1-2 zincir. Geldik boşluğa. 1 2 3 ve 4. Kilitledim. 1 2. Bakın bu şekilde ay çiçeklerini oluşturuyoruz. Son. Bunu da yapayım. Bir, iki. Şimdi hanım komple çevresini yapıp gelelim. Evet bakın geldik. Bu sarılar da 20 adet olacak. Aman eksik çıkmasın hanımlar. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi kilitledik. 2 zincir çektik. Hemen geldik. Bir zincir çektim. Ay pardon zincir çekmiyorum. Kaydırıyorum.
birit noktasına girdim, tel aldım, direkt çıkış yaptım ve kilitledim. Bu işlem bu kadar hanımlar. Şimdi yeşil olan bölgeye geçiyoruz. Yaparken de köşeyi kuracağız hanımlar. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben buradan başlıyorum. Köşe noktam burası. İlk başladığım yer birinci köşenin sağ tarafı. Bunu böyle aldım. Bu ipleri de böyle getirelim. Örerken bunları da saklayalım. Şimdi köşenin sağ tarafını şu an yapıyorum. Bitirirken de köşenin sol tarafını öreceğiz hanımlar. Şimdi 2 zincir çekerek bir trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. Şimdi geldik. Hemen tekrar bir trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. Devam ediyoruz. 1 trabzan, 2 3. Şimdi beşgen düşüreceğimiz için 1 2 bu köşeyi sarmıyoruz. 1 2 3 tane yapıyoruz. Ondan sonra köşe yapacağız. 1 2 3. Eğer dörtgen yapacaksanız da buradaki motifi sayısı değişecek. 4 tane olacak. 1 2 3 4 olacak. Eğer beşgen yapacaksanız 1 2 3. Geldik boşluk kısmına. Şimdi köşeyi yapıyoruz. Aynı şekilde 3 tane önce yapıyoruz. 1 2 3 1 2 zincir. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 1 2 3. Bakın ikinci köşeyi oluşturdum. Şimdi tekrardan 3 tane ara boşluklara yapıyoruz. Şimdi bu elimdeki ipler artık ipleri olduğu için kullanıyorum. Hani bu motif bana örnek olarak kalacak. Şimdi şunu hemen düğüm yapıp geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Şu an 2 tane yapmışım. Boş. Şu an 3. yapıyorum ve köşeye geçeceğim. Evet. Şimdi 3. köşeyi yapıyoruz. Şimdi 2 zincir, tekrar aynı noktaya 3 tane daha trabzan. Şimdi tekrar 3 tane araya yapıyoruz. 1, bakın şöyle. Buralar biraz karıştı. Şimdi 4. köşeyi yapıyoruz.
zincir, köşeyi döndükten sonra gene aynı işlem. Evet, son 5. köşeyi yapıyoruz. Boşluğa geldik. Evet. Bakın 1. köşeye bekliyor bizi. Evet. Bakın 3 tane yaptık. Şimdi boşluğa batıyorum 3 tane. 1, 2 ve 3. Şimdi 2 zincir çektim ve kapatıyoruz hanımlar. Buradan böyle geldik. Teli çektik ve bitirdik. Elhamdülillah bitirdik. Bunu böyle şey olduğuna bakmayın. Bunu böyle çekiştireceksiniz. El ütüsü yapacaksınız. Güzelce düşecek hanımlar. Şunu şöyle böyle güzel çekiştirin. Evet. Motifimiz kurduk hanımlar. Önemli olan zaten şu motifi kurmaktı. Dediğim gibi dörtgen de yapabilirsiniz. Şimdi etrafındaki yerleri yapalım. Çok basit. Bu da. Bundan sonra ister böyle üçlü grup, şöyle hemen göstereyim. Bakın kremden de üçlü grup yapacağım. Ondan sonra tepelerine birer birer batarak da yapacağım. Hepsini tek tek göstereceğim. Şimdi aynı bu tekniği bu kremden de yapacağız. Aynı. Bakın başlıyoruz. İlk 1. köşe 2 zincir çektim. Köşenin sağ tarafını önce yapıyorum. Bitirirken de sol tarafını yapacağım. 1. köşe yaptık. Ama sağ tarafı. Şimdi devam ediyoruz. Bakın üçlü üçlü gidiyoruz. Farklı bir işlem yok. Aynı yeşille ördüğümüz gibi ilerliyoruz. Şimdi geldik köşe kısmına. Bakın aynı teknik 3 tane trabzan 1 2 3 2 zincir tekrar aynı noktaya 1 2 3 bu kadar hanımlar. Bu arada yani bayağı bir fark attı yani model. İşte el farkı, ip farkı, tığ farkı bu kadar örneği değiştiriyor hanımlar. Şimdi böyle devam edelim. Tüm köşelere bu teknikle gidin.
Şimdi video çok uzun olacak. Olmaması için mecburen buraları göstermeyeceğim. Şimdi şu köşe gibi aynı buradakini toplam yapıyorsunuz. Bitirin. Buraya kadar gelelim. Ondan sonra düz trabzan olan tekniği göstereceğim. Evet, geldik. Şimdi birinci köşenin sol tarafını yapıyoruz ve motifi bitiriyoruz hanımlar. Şimdi 2 zincir çektim ve geldim. Birleştirdim. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Şimdi isterseniz bu teknikle, bu üçlü grupla motifi büyütebilirsiniz. Dilerseniz de normal trabzan, düz trabzan da yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Normal düzde de boşluğa bir trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan, ay pardon, 2 tane, 2 tane, 2 tane, 2 tane yapıyoruz. Şimdi hanımlar bakın 1, 2, 3 tane bakıyoruz. Buranın birit noktası burası. 1. Batım yerlerine çok dikkat edin. Birit noktalarına bakın batıyoruz. Boşluğa asla batmıyoruz. Hep birit noktalarına batarak buraları yapıyoruz hanımlar. Şimdi bakın geldik köşe kısmına. Şimdi hanımlar bakın. Bunun birit noktası burada. Birit noktası, birit noktası. 3 trabzanın birit noktası burada. Buna dikkat edin. Sakın buraya batmayın. Şimdi boşluğa 2 tane. 1, 2. Şimdi tekrar 2 zincir. Şimdi boşluğa tekrar 2 trabzan. 1, 2. Şimdi bakın. Birit noktası burada hanımlar. Atlamayın sakın burayı. Battım. Bu şekilde motifin tam kenarını bu teknikle dönüyorsunuz. İstediğiniz sıra örebilirsiniz. Yani ne yapacağınıza bağlı. Battaniye, hırka, yelek hangi modeli tasarlayacaksanız ona göre bunu büyüteceksiniz. Ben yelek tasarlayacağım. Toplam 2 sıra daha gideceğim. Şimdi bu köşeyi de göstereyim. İkinci sırayı da göstereceğim size. Şimdi boşluğa geldik. 1, 2 zincir. Tekrar 1, 2. Şimdi buraya batıyorum. Evet. Bu şekilde hanımlar düz olan bölgeyi örüyoruz. Bakın şimdi neredeyse bunun boyutuna ulaştı. Evet. Yani görüyorsunuz canlı halini. İp farkı, tığ farkı çok fark ediyor örgülerde. Şimdi düz örüp gelelim. Şimdi geldik. Bakın. Şimdi boşluğa 1, 2 zincir, birit noktasına batıyoruz ve bitiriyoruz. Bu şekilde hanımlar motifi yapıyoruz. Şimdi 2 sıra daha ben gideceğim. İkinci sırayı şimdi göstereyim. Gene aynı mantık, aynı teknik, farklı bir işlem yok. Boşluğa 2 tane trabzan. Şimdi aynı şekilde de birer birer devam ediyoruz.
Şimdi köşeye dönüşünü tekrar göstereceğim. Evet, hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlara beklerim. Desteklerinizi bekliyorum. Siz yorum yaptıkça sayfam daha çabuk büyüyor. Şimdi geldik köşe kısmına. Bakın, birit noktası bu tarafta. Buraya batıyorum. Gene aynı şekilde 1, 2. Şimdi 2 zincir. Boşluğa tekrar 1, 2. Bakın, bunun birit noktası bu tarafta olduğu için buraya batıyorum hanımlar. Lütfen burayı atlamayın. Bu şekilde istediğiniz kadar motifi büyütebilirsiniz. Bakın, böyle büyüterek motif kocaman bir hale geliyor. Şimdi ben komple bunu böyle örüp bitirip geliyorum. Evet hanımlar, motifi bitirdim. Bir sıra daha gidebilirsiniz. Ben şimdi video uzun olmasın diye bir sırayı sonradan atacağım bunda tabii ki. Bu örnek video. Şimdi hanımlar, aradaki farkı şu şekilde gösterebilirim. Bakın, bir sıra eksik. Şunu böyle yapalım. Nasıl ölçeceğimi bilmiyorum. Şu noktadan bu noktaya ölçtüğümde bakın 21 santim köşe noktalarını ölçtüğümde hep böyle eşit bir şekilde 21 santim oluyor hanımlar. Bunu böyle güzel elinizle ütü yapın. Şimdi şu noktadan, tam orta noktasından bu köşeye ölçtüğümüzde 19 santim hanımlar. Bakın, motifin genişliği bu şekilde. Bak, köşe noktasıyla tam ortası 19 santim. Üçüncü sıraya gitmediğim halde 19 santim. Şimdi buna bakalım. Bunda koton iple 2 numara tığ ile ördüm. Bakın. Bu da bakın aynı şekilde 19 santim. Buradan da köşeden de buraya ölçtüğümde 20 santim. Evet, 20 santim. Bu şekilde hanımlar motifleri büyütebiliyorsunuz. Bakın, eğer ben buna bir sıra daha gitseydim 2 santim büyüseydi 19 19 21 santim olacaktı. Bu köşelerden de 22 santim, pardon, 23 santim olacaktı hanımlar. Bu şekilde motifleri ne yapacaksanız ona göre büyüteceksiniz. İkinci videoda bu motiften yelek yapacağım. Size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Motifleri bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte yastıklar, her şey tasarlayabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum.